Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Asurluların yıkılışıyla beraber güç kaybetmiş olan Babillilerin yeniden ayağa kalktığı bir dönemi konuşuyoruz. Bu dönem milattan önce 500'lü yıllara giderken 612 civarındaki yıllar. Babil'in yeniden kuruluşu. Milattan önce 605 yılında Nebukadnezar'ın yeniden kral olduğu, kral olup yeniden Babil'i ayağa kaldırmış olduğu bir sürece gittik. Bu süreçte Babil, Asur'u ortadan kaldırılmasında İskitlerle beraber hareket ediyorlar. Bu hareket çünkü İskitlerin bölgede kalmak istemeyişi. Ana yurtlarına devam edecekler ancak Babillerin yardımıyla, onların beraberliğinde Asur ortadan kaldırıldı artık. Ana fonksiyonu güden İskitlilerdi. Artık Türklerin Hicaz yoluna ve Kudüs'e kadar rahat bir ticaret yapma süreci başladı. Bu süreçte ise Babil, İskitlilerle beraber ortaklaşa kurmuş oldukları bir anlaşma çerçevesinde bu ticaret yolunda İskitlilere hiçbir zaman problem çıkarmayacaklar ve Kudüs'ün yönetimini de sağlayarak İskitlerin bölgedeki ticaretine destek olacaklardı. Türklerin geliş gidişinde de Türklerin kültürel gelişimleri, Türk kültürünün Orta Doğu'ya gelmesi, Orta Doğu'da var olan değerlerin de Türklerin içerisinde yavaş yavaş alışkanlıkların meydana gelme sürecinden bahsediyor olacağız ki bu tarih Türklerin Arapçada öğrenmeye başladıkları bir tarih olarak adlandırılmalı. Yani bölge dillerinden Kürtçe, İbranice, Süryanice özellikle Türklerin öğrenmeye başladıklarını görüyoruz. Ancak Türklerin dini anlamda halihazırdaki inanış biçimleri geçen derste anlattığımız üzere tek tanrı, tek ilah, yaratıcı şeklinde İslam dini üzerine Kırmızı Develi'nin geleceği güne kadar bekleyiş süreciyle devam ediyor olacak. Hatta bu süreç o kadar etkili olacak ki Türklerin Hristiyanlaşması bile bu manada oldukça beklenen bir şey olmakla beraber mümkün olmayacak. O tarihte biraz anlatıyor olacağız inşallah Hz. İsa Efendimizin dönemine geldiğimiz zaman. Babiller güçlendiler, yeniden inşa olundular ve Beni İsrail'le problem yaşamaya başladılar. Çünkü Yahudilerin Beni İsrail'in Kudüs'te bulunan beylikleri Babil'in bu yeni gelişimi karşısında Asurlulardan çekmiş oldukları sıkıntılar sonrasında Babillerin girişine ek vergiler koymak istiyorlar. Kendi yönetim biçimlerini ayakta tutmak için. Bu küçük beyliklerin elinde tutmuş oldukları ticaret oldukça önemli. Neden diyecek olursanız özellikle Grekler Avrupa coğrafyası Kudüs'ten gelen ürünlerin garantörlüğünü Beni İsrail'e vermiş durumda. Beni İsrail'in onayladığı ürünler Avrupa'da daha bir kabul görüyor. Bu manada Avrupa'daki tacirlerin Orta Doğu'daki tabiri caizse garantörleri Beni İsrail milleti olmaya başlamış. Ancak bu durum yine İskitlilerin geri çekilmesiyle beraber baya bir problem haline dönüşüyor. Çünkü İskitlilerin getirmiş olduğu büyük yün katarları var. Bu yün katarlarını kuzey üzerinden götürmek yerine Kudüs üzerinden Avrupa pazarına daha iyi satabilmek, hani bugünkü manasıyla ihracatını Kuzeydoğu Avrupa'dan taşıyıp Afrika kıtasına yayılmasını, Hicaz bölgesine aktarılması gibi niyetleri var. Ancak bu bölgede Beni İsrail'in yeniden problem çıkarması Babillerin de canını sıkmaya başlıyor ve nihayet en sonunda Babillerin Kudüs'ü işgal sürecine gidiyoruz. Kudüs işgalini 587 olarak yazmış olsa da Beni İsrail, hakikat bu 538'li tarihlerde gerçekleşmiş olan bir süreç. Ve bu süreçte büyük bir sürgünden bahsedilir. Hakikat Beni İsrail'in bütününe dair bir sürgün değildir bu. Özellikle Kudüs'ü Babiller yerle bir edince bu bölgenin önderleri Babil'e geri götürülmüşlerdir ve Babil'de hapsetmişlerdir. Kil tablet ve tüm yazılı evrakı da Ninova'ya taşınmıştır. Bugünkü tarihi kaynaklarda da beyan edildiği üzere. Yani Babil medeniyeti yıkılırken İskenderiye'ye taşınacak olan bu evrakı Kudüs yıkıldığında önce kendi üzerine almışlardı. Dolayısıyla Orta Doğu coğrafyasında ilk defa hem kısmi bir tehciri görüyoruz, mecburi bir tehciri, alıkoymayı, bir esaret sürecini görüyoruz. Bir diğer taraftan da Kudüs'ün elindeki o tarihi evrakların Babil'e alınışını görüyoruz ama Babillilerde yıkıldığı anda bunun İskenderiye'ye kaydığını göreceğiz.
Tarihte bu önemli evrakların da sürecini takip ediyor olacağız. Çünkü nihayetinde karşımıza çıkan bu evraklar kimin eline geçse, kimileri onların hakkını söylemiş, hakkını vermişler. Kimileri de o belgeleri değiştirerek dünyaya olmayan bir tarih satmaya kalkmışlar. Bugün okuduğumuz ve gördüğümüz üzere. Efendim bu noktada İrmiya aleyhisselam gündeme geliyor. Kudüs halkını hakka davet edip Babillilerin haklarını, onların da ticaret yapma gerekliliklerini onlara söylemesine rağmen Kudüslilerin ondan nefret ediyor olma gerçeği var. Haşa ve ne yazık ki. Dolayısıyla Babil kralı Kudüs'e girdiği zaman ve Kudüs'ü yerle bir ederken İrmiya aleyhisselamın sessiz duruşu onlara hakkı söylemiş olmasına rağmen Babil kralı tarafından esarete düşmesine vesile oluyor. Ancak bu esaretin ilerleyen döneminde İrmiya aleyhisselam Babil krallığı tarafından da keşfedilmeye başlanacak. Babil'in Kudüs'ü alması, Kudüs'teki zenginliği kendi üzerine geçirmesiyle beraber büyük bir gelişim sürecine gidiyoruz ki bu Babil surlarının yapım sürecine getiriyor bizleri. Büyük mavi kapıya Babil tanrıçası İştar adı veriliyor ve Kudüs'te bu tanrıçadan sürekli bahsedilir ve Kudüs'teki insanların ayağa kalkması için bu sebep gösterilir kimi zaman tarihsel kitaplarda. Ancak burada Babillerin getirmiş olduğu İştar bir tanrıça hükmünde değil, Babil'in inandığı değerler, putperestlik olarak tam anlatılamaz. Biraz daha Nemrudi bir kavramdır. Yani yöneticinin tanrısallaşma sürecidir. Firavundan farklı olarak gökte bir tanrı vardır ve o tanrı ile beraber hareket eden bir yerde onun temsilcisi vardır. Bu noktada firavunlardan ve Mısır medeniyetindeki firavunvari anlayıştan, onun inanç biçiminden ayrışırlar. Bu noktada Babil'in de bir başka derdi çıkıyor. Hemen yanı başında Pers'in kuruluş aşamasına gidiyoruz ve Medlerin de ayaklanma süreciyle karşılaşıyoruz. Persler bu noktadan itibaren Babil'i zorlayacaklar ve ilerleyen süreçte ta Yunan kıyılarına kadar uzandıklarını göreceğiz. Babil'de var olan Kudüslüler karşısında özellikle Babil'in Kudüs'te kurgulamak istediği ve başladığı asimilasyon politikasının engellenmesi için Babil Krallığı Hz. İrmiya'nın özelliklerini fark ediyor ve onun üstün bir zat olduğunu görüyor. Ve Hz. İrmiya'yı Kudüs'e göndererek Beni İsrail'i uyarmasını ve bu uyarıyla beraber Babillerin onların üzerindeki etkiyi kaldıracağını ve onlara yeniden imkanlar tanınacağını, onların kendi bölgelerinde rahat yaşayabileceklerini ifade ediyor. Yani Babillerin Beni İsrail'den istedikleri tek bir şey var. Rahat ticaret yapabilmek, problemsiz bir ticaret yapabilmek. Çünkü Babilliler Asurlulardan sonra kendilerini toparlamaya çalışırken yeni çıkan Pers medeniyetinin etkisinden ötürü iki cephede mücadele vermek istemiyor. Hz. İrmiya aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle yola çıkıyor. Kudüs'e vardığında Kudüs kapısından içeriye alınmıyor Beni İsrail tarafından. Sadece bununla kalmıyor mesele. Hz. İrmiya tebliğini yapıp onlara doğruya, yalan söylememeye, başkalarının mallarına, canlarına, ırzlarına zarar vermeden hareket ederlerse eğer, özellikle mal konusunda, ticaret konusunda, Allah Azze ve Celle'nin izni inayetiyle Babil Krallığı'nın zaten onlara imkan vereceğini anlatmaya gidiyor. Ancak Beni İsrail bu noktada yine Hz. İrmiya'yı dinlememekle kalmıyor. Ona büyük bir tepki gösteriyorlar. Hz. İrmiya yolunu döndürüyor Şam mevkiine, kuzey bölgesine çıkarak sonradan belki Beni İsrail'in büyükleriyle bir araya gelerek onları yeniden hak ve hakikati söyleyebilmek için bu bölgede daha önce esir olmadan önce bıraktığı ailesiyle buluşmak üzere yola çıkıyor. Ailesiyle yola çıkarken bir yerde konaklıyor. Bu konaklama esasında ise çevresinde yaklaşık 14 kişilik bir grubu var, ümmeti var Hz. İrmiya'nın. O gece oldukça önemli bir gece. Tarihler milattan önce 550'yi gösterdiği o gecede belirsiz bir anda belirli bir aydınlık kuşatıyor etrafı. Bu aydınlık ince bir çizgi olarak görülüyor. Sanki gökte birisi bir beyaz çizgi çekmişçesine. Hz. İrmiya tam o anda göğe doğru bakarak vaktinin geldiğini beyan ediyor ve o vaktin sonunda Nur Muhammedi'nin yeryüzünde artık etkileşeceğini, artık onun geleceğini
ve onun gelişindeki en önemli atalardan birinin doğduğunun müjdesini veriyor. O öyle bir müjde ki o gece Mekke-i Mükerreme'de şimdiki Ebu Kubeys Dağı'nın batı tarafında var olan bir evde Hz. Adnan Efendimiz doğuyor. Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nesebinde sayarken biliyorsunuz ki Hz. Adnan Efendimiz'den başlıyoruz. Kavmiyet unsuru üzerinden, kabile unsuru üzerinden ele alındığında. Dolayısıyla Hz. Adnan Efendimizin doğduğu bu gecede bu ince çizgi Nur-u Muhammedi'nin yeryüzünde hangi isme addedildiğinin anlaşıldığı bir gecedir. Efendim Hz. Adnan Efendimiz'den sonra doğacak olan o pür-i pak neslin bütün temsilcilerinde büyük bir beyaz ışık değil ama ince tek çizgi, iki çizgi, bazen 3-5 çizgiye kadar çizgili bir aydınlanma görülmüştür. O da her seferinde Mekke-i Mükerreme'de doğacak olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum müjdesidir ve hem o dönemin peygamberleri hem uleması hem de evliyası tarafından bilinmiş ve gözetlenmiş, dilden dile söylenmiştir. Hz. İlmiye Efendimiz sabaha kadar gözlerine uyku girmez, kısa bir vakit uyurlar, sabah namazını eda ettikten sonra yola çıkarlarken büyük bir grup tarafından pusuya düşürülürler. Pusuda Hz. İlmiye ve beraberindeki 3 kişiyle beraber 4 kişi şehit edilirler. Diğer 10 kişi ise tekrardan Şam'a gidemeden Babil'e geri dönerler. Ailesi de Şam bölgesinden Urfa, Harran bölgesine doğru hareket etmek zorunda kalırlar. Mekke-i Mükerreme'de doğan Hz. Adnan Efendimiz artık bu bölgedeki tarihsel süreçte takip edeceğimiz bir dönemi bizlere işaret eder. Ama bu dönemden sonra da tarih boyunca anılmış çok önemli bir peygamberimiz daha var, bir İslam peygamberi. O da Hz. Danyal aleyhisselam. Yarın Allah nasip ederse Hz. Danyal aleyhisselamı sizlere anlatıyor olacağız. Hz. Adnan Efendimizle beraber bu süreci diğer peygamberlerle beraber Nur-u Muhammediye kadar takip etmeye devam ediyor olacağız. Ama bütün bunlar için yarını bekliyoruz. Bugünlük kalın sağlıcakla.